Bugünlerde bir filmin pazarlamasını anlamadan başına oturduğum nadirdir ama Companyon'ın tanıtımının çoğunu atlatmayı başardım. Filmin havasını biliyordum ama önermesini bilmiyordum ki bundan gurur duydum. Bu, aslında ne hakkında olduğunu açıklamayı bir varlık nedeni olarak gören ve korkunç spoiler'ın onun ölümcül düşmanı olduğu büyük harfli bir Prems filminin aurasına sahipti. Geçen yılki Abigail'i düşünün, Twist, yine o kadar bağımlı bir filmdeki, herkesin konuşabildiği tek şey fragmanların bunu ele vermesinin ne kadar utanç verici olduğuydu. İyi haberlerim var, Companion spoiler içermez. Birkaç dakika boyunca neredeyse alaycı bir şekilde Prems filmi gibi davranıyor, gerçeğe dair ipuçlarını o kadar şeffaf bir şekilde veriyor ki şaka gibi görünmeye başlıyorlar. Sonra, Knives Out tarzı, oyunu çabucak ele veriyor. Biz seyircilerden filmin peşinden koşmamız istenmek yerine, filmle birlikte koşmamız isteniyor. Bilmemeyi tercih ediyorsanız, şimdi okumayı bırakabilir ve vizyona girene kadar kafanızı kuma gömmeye çalışabilirsiniz. Yolunuz açık olsun. Ama tahminleri doğru çıkan biri olarak, bilmenin her şeyi daha iyi yaptığını düşünüyorum. Companion kendi iyiliği için fazla zeki olma tuzağından kaçınıyor. İşte başlıyoruz. Iris Sophie Thatcher Josh'a Jack Quaid derinden aşıktır. Film, Iris'in dış sesli hayatını belirleyen iki andan biri olarak tanımladığı, diğeri onu öldürdüğü andır bakkaldaki karşılaşmalarıyla açılır. Hala hayatta olan Josh'un Iris'i arkadaşlarıyla kaçamak yapmak üzere gözlerden uzak bir gölevine götürdüğü ana geçiyoruz. Kat Megan Suri evin yaşlı ve karanlık Rus sahibi Sergey Rupert Friend ile yatmaktadır ve Josh ile erkek arkadaşı Patrick Lukaskich getiren Ellie Harvigil'in lüksün tadına bakmaları için davet etmiştir. Iris'in bilmediği ama herkesin bildiği şey, onun insan olmadığıdır. O bir robot refakatçi, aslında yapay zeka destekli bir kız arkadaş deneyimi sunuyor. Özgür iradeyle gelen sinir bozucu zorlukların hiçbiri olmadan sevgi dolu bir partnerin tüm zevkleri. Zararsız, uysal, tamamen kişiselleştirilebilir ve yalan söyleyemez. Bu yüzden, aniden, onun haberi olmadan, imkansız olması gereken bir şiddet eylemi gerçekleştirdiğinde, çok geçmeden kıyamet kopar. Not: Aralık ayında, teaser zaten yayınlanmışken, Jack Quaid muhtemel izleyicilere, zaten izlemeyi planlıyorlarsa Companion'ın bir sonraki fragmanını izlememeleri için yalvardı. Ocak ayında yayınlanan bu fragman, Iris'in yapay bir varlık olduğunu ortaya koymaya devam etti. Hikayenin bundan daha derinine inmeyeceğim, gerçi insem de fark etmeyeceğine inanıyorum. Companion bir nasıl filmi, ne filmi değil. Senarist yönetmen Drew Hancock, seyirciden ya da eğlenceli bir şekilde karakterlerden bir şeyleri çok uzun süre saklamaya çalışmıyor. Odak noktasını filmin bunu nasıl ele alacağına ya da karakterlerin nasıl tepki vereceğine kaydırmak için nereye gittiğimizi önceden haber veriyor. Companion sizi şaşırtmak istiyor ama sizi kandırmaya çalışmakla hiç ilgilenmiyor. Kulağa ferahlatıcı geliyor, değil mi? Bana da kesinlikle öyle geldi. Filmin tanıdık bir yanı var, ancak temiz bir karşılaştırma noktası bulmak için beynimi zorladım ve bir tane bulmakta zorlandım. Daha çok, zamanın ruhu içinde yüzen farklı şeylerin damıtılması gibi, Ready or Not'ları, The Menus'ları, umut veren genç kadınları, M3GAN'ları ve evet, barbarları belli belirsiz anımsatıyor ama yan yana koyduğunuzda hiçbirine benzemiyor. Fragmanlar korkuya işaret ediyor ama Companion bilim kurgu tınılı, komedi gerilim filmi gibi oynuyor. Eğlendirmek için tasarlanmış ve eğlendiriyor da. Sophie Thatcher ve Jack Quaid'in performansları tonu belirledi. Performanslar bu amaç için çok önemli ve ekrandaki herkesten keyif aldım. Thatcher'dan çok şey yapması isteniyor ama en övgüye değer başarısı Iris'in duygu derinliği. O soğuk, hesapçı, manipülatif bir makine değil, o bir aşk robotu ve duygularını dürüstçe ifade ediyor. Tüm o çılgınlıkların arasında Josh'a olan aşkı her zaman kendini gösteriyor ve bu yüzden bize her zaman gerçek geliyor. Açıkçası, Haydut Seks Robotu filminin temaları var, ancak Hancock büyük ölçüde bunların arka planda kaynamasına izin vermekten memnun. Bu arada Quaid, Companion'ın ton belirleyicisi. Bana kalırsa umut veren genç kadının en akıllıca ve keskin unsuru, sözde iyi adamı ele almak için oyuncu seçimini silah olarak kullanmasıydı ve Quaid bu kadroya çok yakışırdı. Josh doğası gereği ilişkilendirilebilir ve oldukça komik, ama aynı zamanda bir kaybeden ve kendini içinde bulduğu bu karmaşanın onu tamamen aştığı hemen anlaşılıyor. Hancock filmi bu performansa bağlıyor. Komediye yöneldiğinde ton hafifliyor,
ciddiye yöneldiğinde ise tüm film kararıyor. Companion'ı bu spektrumun daha hafif tarafında daha rahat buldum. Açıkçası, Haydut Seks Robotu filminin temaları var, ancak Hancock büyük ölçüde bunların arka planda kaynamasına izin vermekten memnun, yemeğin yıldızı olmaktan ziyade lezzet katmak için orada. Hakkında ne düşünürseniz düşünün, sosyal bilince sahip, metafor odaklı korku gerilim filmlerinin bir süredir moda olduğunu inkar etmek zor. Companion'ın %40 zeka seviyesinde geçmesi bilinçli bir seçim gibi görünüyor. Şahsen, iyi bir travma canavarına bayıldığımı inkar edemem. Ancak bunun gibi, öz bilince dayanmadan hem düşünceli hem de eğlenceli olabilen birkaç film daha alırsak, beni şikayet ederken bulamazsınız. Emre Kutlu Companion filmi için 10 üzerinden 7 veriyor.